Merhaba arkadaşlar, OpenGL eğitim serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir C++ projesi oluşturacağız CMake ile. Videomuzun arkadaşlar ilk bölümünde Windows'ta bu projeyi nasıl oluşturacağımızı anlatırken ikinci bölümünde Linux'ta nasıl oluşturacağımızı anlatacağım. Dilerseniz çok da vakit kaybetmeden başlayalım. Ben arkadaşlar build sistemi demişim. IDE olarak Visual Studio kullanıyorum. Çünkü ya güzel bir IDE şeyi falan kullanımı rahat ve birçok noktada sizin manuel yapacağınız şeyi otomatik olarak yapabilen bir IDE, güçlü bir IDE. Bu yüzden ben Visual Studio kullanıyorum. Tabii ki siz istediğiniz IDE'yi kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz Visual Studio kullanarak bir CMake projesi oluşturalım. Burada Create New Project'te bende burada CMake çıkıyor. Sizde çıkmadıysa burayı CMake yazarak bulabilirsiniz. Eğer CMake yazdığınızda da çıkmadıysa arkadaşlar Visual Studio Installer'ı açın. Burada indirmiş olduğunuz Visual Studio'yu modify deyin veya yeni bir Visual Studio indirin. Yoksa buradan Desktop Development with C++'ı seçin. Ve burada arkadaşlar şu optional kısmında C++ CMake Tools for Windows'un tikli olduğunu, seçili olduğunu emin olun. Ve bu şekilde eğer seçili değilse onu seçip tekrar indirdiğinizde burada CMake Project çıkacaktır. CMake Project dedim, Next dedim. Burada OpenGL Tutorial yapıyorum ismini. Yeni proje. Projemin konumunu bu şekilde seçtim. Ondan sonra hop, şöyle yapabiliriz. Bundan sonra create dedim. Bu arkadaşlar Solution'a Project'in aynı klasörde mi yer alacağını soruyor. Şimdi bizim bu projemizde birden fazla proje yer almayacağından dolayı, tek bir proje üzerinde ilerleyeceğimizden dolayı bu tiki kaldırmak istiyorum ben. Tüm kaynak kodlarım D'nin içindeki dev klasörünün altındaki OpenGL Tutorial'da olsun istiyorum. Create dedim. Oluşturuluyor. Evet, Visual Studio bana projemi oluşturdu. Şurada CMake list dosyam var. Bu benim asıl CMake dosyam. Şunları arkadaşlar iptal edebiliriz. Bunu silebiliriz. Buna ihtiyacımız yok. C++ 20 versiyonu da kullanmayacağız aslında. Bunu da silebiliriz. Boş yere kafa karışıklığı olmasın. Ondan sonra proje ismimiz OpenGL Tutorial. Minimum CMake versiyonu 3.10. Bu şekilde kalsın. Tamam. CMake dosyamız burada. Burada Visual Studio'nun generate ettiği CMake presets var. Bunu ellememize gerek yok arkadaşlar. Aslında elleyebiliriz. Çıktılarımızın out klasöründe olmasını istemiyorum ben. Ya da out'ta mı kalsın? Hadi bir çalıştıralım. Burada Visual Studio bize bir main oluşturuyor kendisi otomatik olarak. Hello CMake basıyor ekrana. Burada da bir header'ımız var. Bu header'ı silebiliriz. Hatta bu dosyaların ikisini de silelim. Dosyalarımızı biz baştan yazalım. Şimdi bu CMake presets de arkadaşlar bizim output klasörümüzü falan belirleyebiliyoruz burada. Burada out'un altındaki build'e gitmiş. Ben böyle olsun istemiyorum. Sadece build olsun istiyorum. Şu şekilde düzenledim bunu. Başka var mı? Başka out yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim binary'lerimiz kaynak klasörümüzün altındaki build klasörü. Şu out'u silebiliriz. Bununla işimiz kalmadı. Buradaki build klasörünün altına çıkacak bizim binary'lerimize. Make install cmake'in install'unu çağırdığımızda yine source directory'nin altında bu sefer bir tane install klasörü oluşacak. Oraya da preset name gelecek. Burada başka düzenlemek istediğim bir şey yok. CMake listim burada. Add executable'ımız şu an boş. Ben buraya bir tane klasör oluşturacağım. Şuradan add new folder. Source. Buraya yeni bir file.
main.cpp. Şimdi burada iostream'i yapalım. Tabii bunu kaydedelim. Buraya da biz executable'ımıza source'u eklemeliyiz. Source/main.cpp dedim. Bunu kaydettiğimde evet bunun artık bu proje eklendiğini görebiliyoruz burada Visual Studio ekranında. iostream'i include ettim. Int main oluşturuyorum. argv std cout hello world copilot tamamladı. En sonunda return 0 diyelim. Bunu şuradan değiştireyim. Tamam. Çalıştırıyorum. Hello World programım çalıştı. Evet arkadaşlar, Windows'ta projemizi bu şekilde oluşturabiliriz. Bundan sonra zaten bu proje yapısından gideceğiz. Burada bir CMake dosyamız var. Burada build'larımız var. Hatta bu klasörü ben File Explorer'da göstermek istiyorum. Burada CMake'im var, presetlerim var. Burada kaynak kodlarım var. Burada build output'um var. Ve burada OpenGL tutorial çalışıyor. Tabii ki bir şey göremediniz. Çünkü hemen çalışıp kapandı. Bu şekilde çalıştırdığımda Hello World'ün çalıştığını görebilirsiniz. Evet, Windows arkadaşlar projeyi bu şekilde oluşturuyoruz. Videonun kalan kısmında da Linux'te projeyi nasıl oluşturacağımızı göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzun bu kısmında da Linux ortamında bu projeyi nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğim. Şimdi öncelikle bir terminal açalım. Buraya ben bir tane klasör oluşturacağım. OpenGL tutorial yine. Bu klasörün içine gidelim ve ben bu klasörü VS Code'la açmak istiyorum. Tamam, klasörüm açıldı. Şimdi buraya CMake list txt dosyamızı oluşturalım. CMake minimum required version 3.20. Aslında az önce Visual Studio'nun otomatik olarak oluşturduğu CMake dosyasının aynısını oluşturacağız burada. Project OpenGL tutorial. Sonra buraya source klasörümüzü oluşturalım. Source klasörünün altına main.cpp oluşturuyorum. Bu dosya dursun burada. Add executable diyorum. Project name yani OpenGL tutorial. OpenGL tutorial diye bir executable oluşturacağım ve kaynaklarını veriyorum main.cpp. Main.cpp düzenleyelim. Include iostream diyelim. Sonra int main argüman sayısı ve argümanlar. Sonra std cout hello world endline return 0. Yazamamışım. Şu space'i 4 yapabiliriz burada. Aynen öyle. Tamam. Şimdi gelin projemizi derleyip çalıştıralım. Bir tane build diye klasör oluştururum. Build klasörün altına gittim. Önceki klasöre CMake build yapacağım. CMake nokta nokta dedim. Eğer bilgisayarınızda CMake kurulu değilse sudo apt get install CMake ile kurabilirsiniz. Burada sizden şifrenizi isteyecek. Şifrenizi girdikten sonra CMake'i kurabilirsiniz. Ondan sonra CMake build'ı yaptıktan sonra CMake bize bir make file oluşturacak. Ve biz bu make file'da make ile derlemeliyiz. Eğer bilgisayarınızda make ve gcc yoksa sudo apt get install build essential paketini kurarak bu derleyicileri de bu compiler'ları da indirebilirsiniz. Bunlar zaten bende var. Build klasörünün altına CMake çalıştırıyorum. Bir önceki klasör için CMake yaptım. Ve build'ın içine baktığımda make file vesaire geldi bana. Make file'in içeriği böyle. Şimdi make diyerek bu make file'ı build edelim. Yani make file'ı kullanarak buradaki main dosyasını build ettik aslında. Buraya OpenGL tutorial executable'ım geldi benim.
OpenGL, OpenGL Tutorial çalıştırdığımda da Hello World yazısı karşımızda. Ve bu şekilde de arkadaşlar Linux ortamında nasıl bir CMake projesi kurabileceğimizi de öğrenmiş olduk. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda arkadaşlar GLFW kütüphanesini kullanarak nasıl bir pencere oluşturacağımızı ve GLFW'nun ne olduğunu ve ne yaptığını anlatacağım. O zaman sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.